Dünyanın en derin yerinin Mariana Çukuru olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Ancak bu kadar gizemli bir mekan hakkındaki tek bilgimiz bu olmamalı. Bu videoda dünyanın en derin yeri olan Mariana Çukuru ile ilgili 11 ilginç bilgiyi sizler için derledim. O zaman videoya geçelim. Öncelikle kanala abone olup bildirimleri açarak bana desteklerinizi sunabilirsiniz. İyi seyirler. Mariana Çukuru'nu dünya üzerindeki bilinen en derin nokta olarak biliyoruz. O kadar derin ki Everest'i ters çevirip başını bu noktaya denk getirsek dahi yüzeye 1 kilometrelik mesafe kalırdı. Yapılan son ölçümlere göre en derin noktası yaklaşık 10.994 metredir. Uzunluğu 2542 kilometre, genişliği ise 69 kilometredir. Büyük Okyanus'un batısındaki Mariana Adaları'nın en büyüğü olan ve en güneyindeki adası olarak bilinen Guam Adası'nın güneybatısında Japonya ve Endonezya'nın tam ortasında yer alır. Mariana Çukuru'nun nasıl oluştuğunu açıklarsak, kimi zamanlar yer kabuğunu oluşturan plakalardan bazıları birbirlerine yaklaşarak çarpışırlar. Bu çarpışma neticesinde plakalardan biri diğerinin altına girerek dalma adı verilen bir durum gerçekleştirir. Dalma durumunun anlamı ise yoğunluk bakımından üstün olan plakanın daha az yoğun olan plakanın altına kayması olayıdır. Bu bölgelerde şiddetli depremler görülebilir ve depremlerin oluştuğu derinlikler levhaların büyüklüğüne göre 700 kilometreyi bulabilir. İşte Mariana Çukuru da Pasifik plakası ile Mariana plakasının birbirine çarpması sonucu oluşmuş bir çukurdur. Suyun içine atılan 1 kilogram kütleli metalin tabana ulaşması yaklaşık olarak 1 saat sürer. Ancak suyun yoğunluğu ve metalin öz kütlesi hesaba katıldığında tabana ulaşma süresi artıp azalabilir. Dip noktasındaki basınç ise yeryüzündeki basınca göre yaklaşık 1000 kat daha fazladır. Mariana Çukuru'nda hayat belirtileri vardır. Yapılan araştırmalar aşırı basınçlı ve soğuk ortamda yaşayabilen birçok mikroorganizma, balık ve yengeç türünü ortaya çıkarmıştır. Buradaki yaşamın temel dayanağı 300 dereceye ulaşan volkanik püskürmeler ve buradan çıkan sülfürü metabolize eden bakterilerdir. Bu kadar derinde yaşayan balık türlerinin hayatları yüzlerce yılı bulabilmekte. Buradaki canlıların prehistorik dönemlerden yani tarih öncesi dönemlerden bu yana aynı kaldığı düşünülmektedir. Mariana Çukuru'nun keşfedilişine gelecek olursak, 1951 yılında Challenger 2 gemisiyle Büyük Okyanus'ta araştırma yapan bilim insanları, Mariana ve Leron takım adalarının doğusunda denize saldıkları sondanın 10.863 metreye kadar indiğini görünce, o güne kadar bilinen deniz çukurlarının en derinini bulduklarını anladılar. İlk anda 11.521 metrelik bir derinliğe inildiği hesaplanmış, ancak 1995 yılında yapılan ölçümlerde doğru derinliğin 10.916 metre olduğu anlaşılmıştır.
Derin noktaya iniş yaklaşık 3 saat 15 dakika sürmüş, burada 20 dakikalık bir sürenin ardından tekrar yüzeye çıkılmasıyla toplamda 5 saatlik bir sürede dalış ve yüzeye çıkış tamamlanmıştır. Deniz seviyesindeki basıncın 1100 kat daha yüksek olduğu derinlikte yaşayan bakteri miktarı, denizin 5-6 kilometre derinliğinde yaşayan bakteri miktarından neredeyse 10 kat fazladır. Derin denizlerdeki çukurlar, ölü deniz canlıları, yosunlar ve diğer organik canlıların oluşturduğu akıntılarla beslendiği için mikrobiyolojik yaşama uygun yerler olarak biliniyor. Ayrıca bölgede sık yaşayan ve sığ sulardaki maddelerin yer değiştirmesine neden olan depremlerin de derinlerdeki besin zenginliğine katkıda bulunduğu düşünülüyor. Mariana Çukuru gibi oluşumlar, derin okyanusların sadece %2'sini oluştursa da küresel karbon döngüsü için büyük önem taşıyorlar. Çok derinlerde ölçüm yapmanın lojistik olarak çok zor olmasının yanı sıra doğru veriler elde etmek de büyük önem taşıyor. Mariana Çukuru'nun derinliklerinden elde edilen bakteriler laboratuvar ortamında incelenmeye kalkılsa ısı ve basınç değişimi nedeniyle öleceklerdir. Bu yüzden çukurdaki büyük basınca dayanıklı, orada ölçümler yapabilecek donanımlar geliştirilmiştir. Dip noktasındaki basıncın yeryüzündeki basınca göre yaklaşık 1100 kat daha fazla olduğunu belirtmiştim. Bu derinlikteki basınç 108 megapaskaldır. Bu basıncın gücünü daha kolay anlatabilmek adına şöyle bir örnek verebilirim. Ortalama ağırlıktaki bir insanın 30 santimetre karelik bir alana uyguladığı basıncın neredeyse 10.000 katı. Yani üzerinize 10.000 adet 100 kilogramlık insanın çıkması gibidir.